La Liga'nın şampiyonu Barcelona oldu. Mbappe El Clasico maçında neden oynamadı? Sebebini öğrenince şok olacaksınız. Real Madrid'in dokunulmaz oyuncuları olarak nitelendiren futbolcular tepki topladı. Vinicius Junior'un baş düşmanı kim? Mbappe'nin yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor. Real Madrid Başkanı Perez'in Arda Güler hakkındaki yorumu ve Real Madrid'de 2 tane yeni teknik direktör adayı. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. La Liga'nın şampiyonu ilk defa Real Madrid'i kendi sahasında yenerek şampiyon olup bir kupa alıyor. Barcelona arkadaşlar, ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. Ezeli rakibi Barcelona'yı kendi sahasında Camp Nou'da yenerek kupaya ulaşıyorlar dostlar. Onları da tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi hariç falan ligde iyilerdi. Geçen sezonda Real Madrid, yani bir önceki sezon ligi kaybetti, Süper Kupayı kaybetti, Kral Kupası'nı kaybetti, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendi. Bu sezon Real Madrid Süper Kupayı kaybetti, Kral Kupası'nda ikincilik takımına elendi, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendi ve ligi kaybetti. Çare nedir arkadaşlar? Çareyi yorumlar kısmına yazın bakalım. Alonso'nun ekibi Vinicius Junior'un El Clasico'da kenara alınmasına verdiği tepkiyi kulübün İç atmosferindeki dönüm noktası ve Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki planları için bir dönüm noktası olarak gördü. Evet, orada zaten anlamıştı Alonso da içerideki olayları. Bakın, Dembele'yi 65'te çıkarabiliyor Luis Enrique. Bunları çıkaramıyorsunuz. Çok kötüydü. Bir de kaptanlık falan vermişsiniz Vinicius Junior'a. Yani böyle bir Real Madrid izlemek istemiyoruz ya. Çok kötülerdi. Barcelona da kötüydü. Real Madrid çok kötüydü ama. Oyuncular maça çıkmasa yeriymiş bu arada. Hiç oynamasanız daha iyiymiş. Mbappe falan dalga geçer gibi paylaşımlar yapmış. Bakacağız. Evet, Mbappe aslında El Clasico'da oynayacaktı ama neler olmuş bir bakalım. Barcelona maç öncesi yedek kadroda olduğunu antrenmanda öğrenen Mbappe galiba bacağım ağrıyor diyerek antrenmanı terk etti ve antrenmanı terk etmesi de herkesi şok etmiş. Yani sen hala şu egoya bakar mısınız arkadaşlar ve hala dokunulmaz oyuncu olarak falan açıklıyorlar bunu. Yedek kalacağı için antrenmanı terk ediyor, maça gitmiyor, Ester'in yanına gidiyor. Çok garip. Mbappe dün El Clasico'da yedek kalacağı bildirilmişti. 5 dakika sonra rahatsızlığı olduğunu söyleyip antrenman seansını terk etti. Herkes şaşırdı. Evet, aynı haber. Yani yedekler arasında olacağını öğreniyor ve antrenmanı terk ediyor. İnanılmaz bir şey bak. İnanılmaz, böyle bir şey yok. Ben ömrümde görmedim. İbrahimovic'te bile böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Real Madrid önümüzdeki yakın gelecek için dokunulmaz olarak gördükleri oyuncuları belirlemiş. Özellikle kadronun birkaç üyesini çevreleyen artan sorunlar bağlamında. Courtois okey, Lunin ne alaka? Bellingham ne alaka? Hadi Valverde bilmiyorum. Arda Güler kesinlikle olması gerekir. Mbappe ne alaka abi? Real Madrid'i karıştıran akraba olur ya, bütün sülaleyi birbirine katar. İşte o Mbappe, Valverde ile Tchouaméni birbirini döverken arabayla gülerek ayrılan adamdı ya. Ya garip. Ya ben yorum bulamıyorum arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum artık. Ve Endrick'i yazmışlar. Ne diyelim? Endrick de biraz Mbappe sevicisi. Bakacağız. Vinicius Junior'un bu listeye dahil edilmediği büyük ölçüde sözleşme yenileme müzakerelerindeki zorluklar nedeniyle bildirildi. Evet, maaşını Mbappe'nin maaşında istiyor Vinicius. Kesinlikle aynı maaşı vermezdim ben. Hatta maaşında indirime giderdim. Ama belli olmaz bunlara. Adamı kaptan bile yaptılar dün. Vinicius Junior ve Mbappe'nin arası iyi değil arkadaşlar. Bu haberi zaten biliyorduk. İkisinin arasında ego çatışması var. Vini de egolu. Real Madrid hücum hattında büyük değişikliklere ihtiyaç duymadığına inanıyor. Nico Paz ve Endrick dönecek. Vinicius, Mbappe ve Jude Bellingham hücum üçlüsü olarak kalacak. Abi hücum üçlüsüne bakar mısınız ya? Kelebek surat, diktatör ve zabıta. Ya ben Bellingham'ın daha geride oynamasını düşünürken, bunu hep size söylerken, adam forvet hattına düşünüyor Bellingham'ı. Dümdüz kazma tekniği olmayan bir adamın forvette ne işi var abi? Şu adamı 6 numaraya çek artık. Çekin biriniz ya. Ben çekeceğim yoksa girip. Nico Paz'la Endrick'le de olmaz abi. Siz Şampiyonlar Ligi'nde başarı falan istiyorsanız bunlarla da olmaz. Bunların daha pişmesi gerekiyor. Lyon'da oynuyor. Birisi Como'da oynuyor arkadaşlar. Gidin bunları büyük takımda başarın, ondan sonra gelin Real Madrid'e. Bir haber programında Kylian Mbappe önce Kylian olduğunu, sonra Mbappe Fransa'yı da 3. sıraya yazdı. Ve Real Madrid'i 4. sıraya koyduğunu kanıtladı. Sorun buna izin vermeleri. Bana golf oynamayı çok seven birini hatırlatıyor. Yani Gareth Bale'i diyor arkadaşlar. 1. sıraya kendisini koyuyor. 2. sıraya Ester'i koyuyor. 3. sıraya Fransa'yı koyuyor. Bence 4. sıraya da arkadaşlar Real Madrid'i koyuyor. Böyle bir adam işte. Mbappe nasıldı derseniz böyle birisiydi derim ben. Mbappe Instagram'da Arbeloa takıma bugün izin verdi. Evet, takım izinli. Yani ligi falan kaybediyor. İzinli, tamam, hiçbir şey kalmadı. Adam gülüyor ya. Ligi kaybetmişler. Adam gülümsüyor baba. Adam gülüyor. Gülerek poz veriyor. Garip.
Mbappe Real Madrid'in dün geceki El Clasico mağlubiyetinden sonra Instagram hikayesinde sıyrılarak gülümseyen halde görüldü. Yani bu mağlubiyet maçına gitmedi ve gülümseyen bir halde göründü arkadaşlar. Evet, Real Madrid Başkanı Perez Arda Güler hakkında konuşuyor. Arda Güler'e son derece büyük saygı duyuyor ve onu yakın zamanda transfer edilemez bir varlık ve kulübün geleceği için kilit bir unsur olarak değerlendirdi. Nisan 2026'da Bayern Münih tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Perez'in Arda Güler'e soyunma odasını terk etmesini söylediği, git olacaklara şahit olma dediği, ardından da takımın geri kalanına performanslarıyla ilgili sert bir ders verdiği dramatik bir an yaşandı. Perez'in Güler hakkında tutumuna dair önemli güncellemeler şunlardır. Eleştiriden muafiyet. Bayern'e karşı alınan son yenilgiden sonra Perez sadece Güler'i öfkesinden kurtardı ve Güler ikinci maçta 2 gol atarak öne çıkan performansını takdir ederken diğer oyunculara şampiyonluksuz bir yıl başarısızlıktır dedi. Geleceğin orta saha direği. Perez ve Alonso gibi gelecekteki teknik direktör adaylarının Güler'i Modric'in doğal halefi olarak gördüğü bildiriliyor. Perez, Arda Güler'in hiçbir sebeple satılamayacağı konusunda ısrarcıydı. İç baskı. Perez özellikle Arda Güler ve Endrick gibi diğer genç yeteneklerin etkilerine rağmen sınırlı süre almaları konusunda teknik ekibin kararlarından zaman zaman hayal kırıklığını dile getirdi. Transfer edilemez durum. Premier Lig kulüplerinden 100 milyon euronun üzerinde teklifler gelmesine rağmen Perez Güler'i dokunulmaz ve kulübün uzun vadeli stratejisi için vazgeçilmez olarak ilan etti. Sizce Arda Güler'in rolü yeni bir teknik direktör yönetiminde gelecek sezon nasıl değişecek? Ben de sizlere sorayım. Yeni teknik hoca Arda Güler'i sürekli ilk 11'de oynatır mı? Tüm takım darmadağın halde El Clasico maçından sonra. Kimse koşmuyor ya da pres yapmıyor. Bellingham tüm paslarını yanlış yerlere veriyor. Camavinga için söyleyecek kelimem yok. Tchouaméni tam bir rezalet. Raul Asensio'ya gelince o da Manchester United'a gitse yeridir. Vini botlarında Timberland varmış gibi oynuyor. Pres yapmıyor, koşmuyor ya da hiçbir şey yapmıyor. Sadece Brahim ve Trent başını dik tutabilir. Trent ne alaka bilmiyorum. Arda Güler'i o kadar özledim ki o şimdiye kadar birden fazla gol pozisyonu yaratmış olurdu arkadaşlar. Ya inanılmaz, biz de özledik. Ya bir an önce sağlığına kavuşsun da izleyelim şu çocuğu ya. Umarım dünya şimdi Arda Güler'in bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu görebilir Klasiko maçından sonra. Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Gerçekten gol pozisyonu yaratabiliyor abi adam. Doğuştan yeteneği bu. Gol pozisyonu yaratabiliyor ister istemez. Sosyal medyada bazı Real Madrid taraftarları Mbappe'nin son saatlerde Fransa'ya gittiğini tahmin ediyor. El Clasico'yu izlerken paylaştığı fotoğrafta Bein Sports'un İspanya'da La Liga yayın hakları olmayan Fransız kanalını izliyordu. Evet ve durum 2-0 iken paylaşım yapıyor. Hala Madrid yazıyor 2-0 iken. Dalga geçiyor bildiğiniz. Real Madrid'in teknik direktör adayları arasında Simeone Inzaghi ve Antonio Conte de bulunuyor. Bu iki teknik adam olabilir. Özellikle ben Inzaghi'nin Real Madrid'e ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Tabii böyle bir cadı kazanına kendisini atmak isterse ve gelirse gerçekten etkili de olur. Arda Güler'i de iyice parlatır bence. Real Madrid Mourinho'ya resmi teklifte bulundu. AS gazetesi diyor. Üzücü. Mourinho ve Real Madrid haftalardır görüşüyor. Mourinho'nun dönüşü ihtimal dahilinde. Karar Florentino Perez'de. Fabrizio Romano yaptı haberi. Perez şu an düşünmekte. Kulüp forvet hattında transferlere gerek olmadığına inanıyor Real Madrid. Hücum bölgesinin temeli Vinicius, Mbappe, Bellingham üçlüsü olarak kalmaya devam edecek. Nico Paz ve Endrick ise tamamlayıcı olarak geri dönecek. Orta sahada da aciliyet hissedilmiyor. Ancak Valverde ve Tchouaméni ile yaşananlar değişiklikler için kapıyı aralıyor. Arkadaşlar, Tchouaméni-Valverde kavgası yeni bir orta saha transferine sebep olabilir. Barcelona Şampiyonluk Kupası'nı sade bir törenle aldı. Platform kurulmadı. Havai fişek veya konfeti atılmadı. Futbolculara madalya yerine küçük kupa verildi. Kupa kaldırılırken tribündeki sakinlik dikkat çekti. Abi adamlar artık önemsemiyorlar bence. Bellingham Barcelona'nın Eric Garcia'sıyla yaşadığı bir çarpışmanın ardından bir an bilincini kaybetmiş gibi göründü. Bellingham sahayı kısa süreliğine terk ettikten hemen sonra geri döndü. Savaşçı zihniyet. Evet, kim milyoner olmak ister yarışmasında Arda Güler sorusu geldi. Dayıcım ya bu soruyu ya 2 tane Salih Dinho videosu izlesen bile bu soruyu cevaplardın, işte izlemiyorsun. Arda Güler'in Elche'ye karşı 68 metreden attığı ikonik gol Kim Milyoner Olmak İster programında 200.000 TL'lik soru olarak yer aldı. Bu çocuk resmen her yerde. Evet, soruda abimiz diyor ki 38 metreden atmıştır diyor. 38 ve 48'in arasında kalıyor. Halbuki doğru cevap 68 metreydi ve şaşırıyor. Gerçekten o kadar uzaktan mı atmış bizim Abuşak diyor. Karadeniz herhalde dayımız da. Ah dayım gitti 200 bin lira, 50 bin lirayla evine gitti. Yani ben şu an orada olsaydım 200 bin liram vardı. Arda Güler sorusunu cevaplayıp ayrılabilirdik.
Olsun, canımız sağ olsun. Paris Saint-Germain yaz transfer dönemi öncesinde Real Madrid'in orta saha oyuncusu Tchouaméni'ye büyük ilgi gösteriyor. Fransa takımı Fransız oyuncuyu istiyor. Olabilir mi? Olabilir. Arda Güler'in etrafında orta saha kurmamız gerektiğini söylediğimde bana deli dediler. Umarım siz tarikatçılar izliyorsunuz. Orta sahada tek bir pozisyon yaratma şansı yok. Sadece bir sürü robotik orta saha oyuncusu var Real Madrid'de diyor. Arda Güler hepsinden farklı çünkü pozisyon yaratıyor diyor. 2024 yılında Cristiano Ronaldo'nun Mbappe hakkındaki yorumu. Bakalım Mbappe aklı başında mı ve baskıyı kaldırabilecek mi? Çünkü Real Madrid Paris Saint-Germain değil. Real Madrid yine güçlü olacak ama Mbappe ile daha iyi olup olmayacağını bilmiyorum demiş. Daha iyi olmadı. Baba haklı çıktı. Evet, böyle bir haber var. Kaynak fanatik olduğu için bilemiyorum. Real Madrid teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanırken Portekizli teknik adam ilk transfer olarak Victor Osimhen'i istedi. Evet, Osimhen'i sanırım seviyordu, istiyordu. Real Madrid'de de çok yakışır bence Osimhen. Rafinha. Hansi Flick'i babam gibi seviyorum. Herkesin bana sırtını döndüğü zamanlarda bana güvenen tek kişi oydu demiş. Onun da babası vefat etmişti, Hansi Flick'in. Babasını toprağa verdikten sonra da Klasiko maçına geldi. Yani garip. Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo ile genç yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın Barcelona Real Madrid maçı öncesinde bir araya geldiği anlar gündem oldu. Maçın sponsoru bu kadındı. Yani bilmiyorum, ben ilk defa duyuyorum ama böyle bir maça falan nasıl sponsor oluyorsunuz? Paraları nereden buluyorsunuz bilmiyorum. Lamine Yamal'a da hayran hayran bakıyordu. Yani Lamine Yamal futbolcu olmasaydı sizce ne olurdu ya, bilmiyorum. Evet, yine tatlı bir kapanışla bitirelim dedik dostlar. Uluslararası maç müsabakasını tribünden takip eden influencer Esmi'nin çekildiğinden habersiz halleri sosyal medyada viral oldu. Evet, gerçekten hoş bir ablamız kendisi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok seviniriz dostlar. 10.000 abone olalım artık. Ve daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. 9'da çok güzelmiş ya.